Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında çok lezzetli, %100 beğenme garantili ve yapımı oldukça basit, herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği nefis bir brownie tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçerek keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle 3 adet oda ısısında bekletilmiş yumurtayı uygun bir çırpma kabının içerisine alalım. Bu arada tam detaylı malzeme listesini açıklama kısmından görüntüleyebilirsiniz. Ardından üzerine 1 paket toz vanilin ve 1 çay bardağı toz şeker ilavesi yapalım. Şekerin yarısını ben esmer şeker tercih ettim. Bu şekilde çok daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Eğer elinizde varsa mutlaka kullanın derim. Hemen peşinden önce şöyle bir karıştırıp daha sonra mikserle tamamen kıvam alıp beyazlayana kadar çırpmaya devam edelim. Eğer bu aşamada yumurtaları yeteri kadar çırpmazsanız daha sonrasında brownie'nizden yumurta kokusu ve tadı gelebilir. O yüzden bu aşamayı kesinlikle atlamadan ortalama 6-7 dakika kadar çırpmaya devam ediniz. Ve hazır olduktan sonra üzerine 1 su bardağı tepeleme olacak şekilde unu eleyerek ilave edelim. Bir taraftan azar unu eleyip diğer taraftan ise spatula ile veya kaşıkla sürekli saat yönünde güzelce karıştıralım. Bu aşamalarda hamurumuzun kabarıklığını söndürmemek adına mikser kullanmıyoruz. Çünkü tarifimizde kabartma tozu yok. Ve birinci aşamamız tamamlandı. Artık hamurumuz hazır. Şimdi geçelim çikolatalı sosumuzu hazırlamaya. Bunun için 100 gram kadar tuzsuz tereyağını uygun bir sos tenceresinin içerisine alıp tamamen eritelim. Bu aşamada mutlaka sürekli karıştıralım ki tereyağımızın ayranı kesinlikle yanmasın. Aksi takdirde daha sonrasında acı bir tat ve koku bırakabilir. Tereyağımız eridikten sonra üzerine 200 gram kadar çikolata ekleyelim. Ben tamamını bitter küvertür çikolata kullandım. Birazcık acımsı bir brownie sevdiğim için. Dilerseniz yarısını normal yani sütlü çikolata da tercih edebilirsiniz. Bu aşamada öncelikle ocağımız kısık ayarda açık kalsın. Daha sonra kıvam almaya başladığında ocağın altını kapatabilirsiniz. Sürekli karıştırarak yakmadan yavaş kıvam almasını bekleyelim. Az önce de söylediğim gibi kıvam almaya başladığında ocağımızın altını kapatıp birkaç dakika daha karıştırıp hafiften ılımasını bekleyelim. Çünkü direkt kapkaynar olan bir çikolatalı sosu hamurumuzun üzerine ekleyemeyiz. Hemen şimdi hazır olan yani ılımış olan çikolatalı sosumuzu hamurumuzun üzerine azar ekleyerek yine sürekli saat yönünde karıştırarak hamurumuzu hazır edelim. Ve artık brownie hamurumuz hazır olmuştur. Şimdi küçük bir borcamın içerisine öncelikle yağlı bir fırın kağıdı yerleştirip ardından hamurumuzu içerisine ekleyelim. Mümkün olduğu kadar küçük bir kase kullanınız. Küçük fırın kabı ne isterseniz kullanabilirsiniz. Benim fırın kabım 20'ye 20 santimetre olacak şekildeydi. Hamuru borcamın içerisine aldıktan sonra üzerine sevdiğiniz, dilediğiniz malzemeleri yerleştirebilirsiniz. Ben beyaz çikolata, dondurulmuş vişne ve yaban mersini kullandım. Sizler isteğe bağlı elinizde hangi malzemeler varsa onları tercih edebilirsiniz. Ceviz, fındık, fıstık, normal çikolata yani damla çikolata bile kullanılabilir. Beyaz çikolatayı özellikle çok yakıştırdığım için bu şekilde tercih ettim. Ve eğer elinizde varsa karamelli çikolata da kullanabilirsiniz. Bu tarife gerçekten çok yakışıyor. Bu arada eğer tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz veya öneriniz olursa
yorum kısmında belirtebilirsiniz. Mümkün olduğunca mutlaka yorumlarınıza dönmeye çalışıyorum. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Şimdi hazır olan brownie hamurumuzu önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişirelim. Ben yarım saat kadar pişirdim. İçerisinin çok fazla cıvık olmasını sevmediğim için daha birazcık yumuşak cıvık bırakmak isterseniz 25 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Veya daha kek kıvamında olmasını isterseniz 35-40 dakika kadar daha pişirebilirsiniz. Ama brownie bence birazcık sulu kalırsa çok daha güzel olur. Ben biraz 10-15 dakika kadar dinlendirdim. Hafiften ılımasını bekledim. O şekilde kestim ama sıcak olacak şekilde de servis edebilirsiniz. Yani tamamen size kalmış. Ve hemen servis ederek şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bana göre asıl yani tam kıvamında brownie kıvamı bu şekildedir. Üzerine dondurma koyarak servis ettim. Sunum aşamasında çok fazla erimemesi için ben özellikle brownie'yi birazcık ılıttım. Ama dediğim gibi sıcak olarak da servis edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, denemeye değer, muhteşem bir tarif. Eğer daha önce denemediyseniz, risk almadıysanız mutlaka deneyin derim. Eminim püf noktalarına uyduktan sonra kesinlikle çok daha güzellerini yapabilirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Yeni videolu tariflerimden haberdar olmak için ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterlidir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.